Hiç gece gökyüzüne bakıp her şeyin neyden oluştuğunu merak ettiniz mi? En küçük karıncadan en büyük galaksiye kadar evrenimizin temel yapı taşları nelerdir? 10 yıllardır fizikçiler gördüğümüz tüm kuvvetleri ve parçacıkları birleştiren tek ve zarif bir açıklama arayışındadırlar. Bu, her şeyin teorisini bulma arayışıdır ve bu unvan için en ünlü ve belki de en tartışmalı adaylardan biri sicim teorisidir. Peki sicim teorisi tam olarak nedir? Bunu anlamak için bir adım geri gitmemiz gerekiyor. Uzun bir süre boyunca evrenin en temel bileşenlerinin nokta benzeri parçacıklar olduğunu düşündük. Elektronu çok küçük bir nokta olarak düşünün. Parçacık fiziğinin standart modeli gibi en iyi teorilerimize göre bu nokta kütle ve yük gibi özelliklere sahiptir. Ancak iç yapısı yoktur. Sadece bir noktadır. Bu fikir etrafında inanılmaz teoriler geliştirdik ve parçacık hızlandırıcılarında gözlemleyip ölçebildiğimiz neredeyse her şeyi başarıyla tanımladık. Bu model, doğanın 4 temel kuvvetinden 3'ünü açıklamaktadır. Atom çekirdeklerini bir arada tutan güçlü kuvvet, radyoaktif bozulmadan sorumlu zayıf kuvvet ve ışık, elektrik ve manyetizmanın ardındaki kuvvet olan elektromanyetizma. Ancak büyük bir sorun var. Standart modelin tamamen göz ardı ettiği bir kuvvet var, yerçekimi. Yerçekimi için harika bir teorimiz var. Einstein'ın genel görelilik teorisi, bunu kütle ve enerjinin neden olduğu uzay zamanın eğriliği olarak tanımlıyor. Güneşlerin etrafında dönen gezegenler gibi büyük ölçeklerde mükemmel şekilde çalışır. Sorun, genel görelilik teorisini kuantum dünyasındaki minik parçacıklarla birleştirmeye çalıştığınızda başlar. Matematiksel hesaplamalar tutarsız hale gelir. Anlamsız, sonsuz sonuçlar verir. Bu, kare bir çiviyi yuvarlak bir deliğe sokmaya çalışmak gibidir. Modern fiziğin iki büyük direği olan kuantum mekaniği ve genel görelilik aynı dili konuşmazlar. İşte burada sicim teorisi devreye girer. Sicim teorisi, radikal bir yeni fikir ortaya atmaktadır. Bu teoriye göre elektron gibi temel parçacıklardan birine yakından bakarsanız bir nokta görmezsiniz. Bunun yerine titreşen, tek boyutlu, küçük bir enerji döngüsü, yani bir sicim görürsünüz. Bu, mikroskobik bir gitar teline benzer. Ve tıpkı bir gitar telinin farklı frekanslarda titreşerek farklı müzik notaları üretebilmesi gibi, bu temel teller de farklı desenlerde titreşebilir. Her bir farklı titreşim deseni, farklı bir parçacığa karşılık gelir. Bir titreşim modu, bize bir elektron olarak görünebilir. Bir diğeri ise ışık parçacığı olan foton gibi görünebilir. Ve bir diğeri ise en önemlisi kütle çekim kuvvetini ilettiği varsayılan sanal bir parçacık olan graviton gibi görünebilir. Bu, sicim teorisinin güzel ve merkezi fikridir. Evrende gördüğümüz tüm farklı parçacıklar ve kuvvetler temelde farklı şeyler değildir. Hepsi bu küçük, titreşen sicimlerin çaldığı farklı notalardır. Bu resimde evren büyük bir kozmik senfonidir. Bu yüzden her şeyin teorisi olarak adlandırılır. Tek bir çerçevede yerçekimi dahil tüm parçacıkları ve tüm kuvvetleri tanımlama potansiyeline sahiptir. İlk kez kuantum mekaniği ve genel göreliliğin barış içinde bir arada var olabileceği bir teoriye sahibiz. Eski teorilerimizde sonsuzluklara neden olan nokta benzeri parçacık etkileşimleri sicimler nokta olmadığı için yumuşatılmıştır. Sicimler çok küçük bir uzunluğa sahiptir. Yerçekimi sorununa getirilen bu zarif çözüm fizikçileri onlarca yıldır büyülemiştir. Ancak her büyük fikirde olduğu gibi burada da bazı önemli sorunlar var. Sicim teorisinin matematiğinin işe yaraması için olağanüstü bir şey gerekiyor. Ekstra boyutlar. Uzayın 3 boyutunu, uzunluk, genişlik ve yükseklik ve bir boyutlu zamanı biliyoruz. En popüler versiyonlarında sicim teorisi toplam 10 veya hatta 11 uzay zaman boyutu gerektirir. Peki bu ekstra 6 veya 7 boyut nerede?
Teori, bunların kıvrılmış veya sıkıştırılmış olduğunu, bizim göremeyeceğimiz veya mevcut deneylerimizle tespit edemeyeceğimiz kadar küçük şekillere dönüştüğünü öne sürer. Uzun, ince bir bahçe hortumu düşünün. Uzaktan bakıldığında tek boyutlu bir çizgi gibi görünür. Ancak çok yakından bakıldığında ikinci bir boyutu olduğu görülür. Etrafında yürüyebileceğiniz dairesel kısım. Sicim teorisinin ekstra boyutlarının bu dairesel kısım gibi olduğu, ancak atomdan milyarlarca kat daha küçük olduğu düşünülmektedir. Sorun şu ki, teori bize bu gizli boyutların tam şeklini söylemiyor ve bunların kıvrılabileceği, akıl almaz sayıda yol olduğu ortaya çıkıyor. Belki onun 500. kuvveti kadar olasılık, hatta daha fazlası. Her farklı şekil, fiziksel yasaları biraz farklı olan bir evrenle sonuçlanır. Bu, manzara sorunu olarak bilinen durumu yaratır. Mümkün olan evrenler bu kadar çoksa, kendi evrenimizi tanımlayan evreni nasıl bulabiliriz? Bu durum, benzersiz ve test edilebilir tahminlerde bulunmayı inanılmaz derecede zorlaştırır. Bu da bizi sicim teorisinin en büyük eleştirisine getiriyor. Test edilebilir öngörülerinin olmaması. Bilimsel yöntemin temel taşlarından biri, bir teorinin deneylerle doğrulanabilir veya çürütülebilir öngörülerde bulunması gerektiğidir. 10 yıllardır sicim teorisi bunu başarmakta zorlanmaktadır. Dizileri görmek veya bu ekstra boyutları araştırmak için gereken enerji muazzamdır. Büyük hadron çarpıştırıcısı gibi mevcut teknolojiyle elde edebileceğimiz enerjinin çok ötesindedir. Bu durum, bazı eleştirmenlerin sicim teorisinin fizik bilimi olmaktan çok felsefe veya matematiğin bir dalı olduğunu savunmasına neden olmuştur. Onlar şu soruyu soruyorlar: eğer bunu asla test edemezsek, bu gerçekten bilim midir? Bu teorinin savunucuları bunun dar görüşlü bir yaklaşım olduğunu savunuyorlar. Atomların veya kara deliklerin varlığı gibi birçok büyük bilimsel fikrin, bunları doğrulayacak teknolojiler geliştirilmeden önce uzun süre boyunca tamamen teorik kaldığını belirtiyorlar. Onlar, kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunda, büyük patlamanın kalıntısında, ince izler aramak veya birçok sicim teorisinin temel bileşeni olan süpersimetri adlı fenomeni araştırmak gibi bu teoriyi dolaylı yollardan test etmek için çalışıyorlar. Süpersimetri, bilinen her parçacığın daha ağır bir süper ortağı olduğunu öngörür. Büyük hadron çarpıştırıcısında bu süper ortakların bulunması sicim teorisi için büyük bir destek olacaktır. Ancak şu ana kadar bunların bulunamaması birçokları için hayal kırıklığı yaratmıştır. Peki, bu durumda biz ne yapacağız? Sicim teorisi gerçekliğin nihai açıklaması mı, yoksa güzel bir matematiksel çıkmaz mı? Gerçek şu ki, henüz bilmiyoruz. Bu teori, tüm bilim dalları arasında en iddialı ve en büyüleyici fikirlerden biri olmaya devam ediyor. Kuantum mekaniği ve yerçekimini birleştiren matematiksel olarak tutarlı bir çerçeve sunar. Bu, başka hiçbir teorinin bu kadar zarif bir şekilde başaramadığı bir başarıdır. Ayrıca matematik ve kara delikler gibi fizik alanlarında da bize derinlemesine yeni araçlar ve içgörüler kazandırmıştır. Belki de sicim teorisi doğru yoldur ve kanıtı bulmak için sadece yeni bir atılım ya da daha güçlü deneyler yapmamız gerekir. Ya da belki de bu henüz hayal bile edemediğimiz daha büyük, daha gizemli bir bulmacanın eksik bir parçasıdır. Her şeyi açıklayan bir teori arayışı, kozmostaki yerimizi anlamaya yönelik doyumsuz merakımızın bir kanıtıdır. Nihai cevap titreşen sicimler mi, yoksa tamamen başka bir şey mi olursa olsun, bu yolculuk insan bilgisinin ve hayal gücünün sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Sicim teorisinin tuhaf ve harika dünyasına yaptığımız bu dalışta bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz ve bilimdeki daha büyük fikirleri keşfetmek istiyorsanız, beğen düğmesine basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.